Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin TL bazlı ve dolar bazlı incelemesini yaptıktan sonra hem kısa vade için hem uzun vade için çok güzel kazançlar getirebileceğini düşündüğüm bir hisseden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu hissenin hem mali tablo analizini hem de teknik analizini yapacağız. Şu sağ tarafta gördüğünüz hisselerden biri değil arkadaşlar. Burada görüyorsunuz diye yanılmayın. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu hisseden bahsediyor olacağız. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizde başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi endeksimizde 4 saatlik grafikteyiz. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım videolarda her defasında şu 9475 seviyesinin öneminden bahsetmiştim. Nitekim oraya kadar da bir gevşeme gelip daha sonrasında buradan desteğini alıp yönümüzü tekrar yukarı yönlü çevirmiş olduk. Ve haftayı 9915 seviyesinde kapattı arkadaşlar borsamız. Şimdi önümüzdeki hafta borsada neler olabilir? Şöyle hızlıca bir inceleyelim. Şimdi 4 saatlik grafikte 3 farklı indikatörde uyumsuzluk görüyoruz arkadaşlar son kapanış mumu itibariyle. Şimdi burada pazartesi günü açılışta bir miktar geri çekilmeler görülebilir. Fakat ben bunun çok etkili olacağını düşünmüyorum. Şuralardan destek bulup işte 9800 veya 9780 bu seviyelerden destek bulup yönünü yukarı çevirip yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi 4 saatlikte kalkman hareketli ortalamamız 9588 seviyesinde. Buralara kadar gevşemeler gayet normaldir arkadaşlar. Bu Kaufman hareketli ortalamasının kırılması durumunda ilk etapta tekrardan 9475 seviyemiz var. Burası da kırılırsa 9268 seviyelerine doğru düşüşler meydana gelebilir. Şimdi burada pazartesi günü şöyle bir ufak düzeltmesini yaptıktan sonra önümüzdeki dönem için 10.700 hedefimiz var arkadaşlar. Bunu videolarımda her defasında söylüyorum. 10.700 hedefine doğru hareketimizin devam etmesini bekleriz. Bu ufak düzeltme ile birlikte şurada VIX Fix indikatörümüzde bakın son iki kapanış mumu itibariyle gri mumların boyları çok kısalmış ve güçsüzlük oluşmuş. Bu güçsüzlük de ortadan kalkar ve yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi günlük grafiğimizden bir bakalım. Evet, günlük grafiğimizde son kapanış mumu itibariyle bir önceki zirvemizin üzerinde kapatmış durumdayız. Gayet güzel ve VIX Fix indikatöründe de güçsüzlük gözükmüyor arkadaşlar. Bakalım hedef seviyemize ne kadarlık bir mesafe var? Şöyle baktığımızda yani %7.9, kabaca %8 diyebiliriz. %8'lik bir mesafemiz var arkadaşlar hedef seviyemize. Şimdi bu uyumsuzlukları gösteren grafiğimizi çıkarıp Nadara-Watson indikatörümüze eklemek istiyorum arkadaşlar. Oradaki kanal içerisindeki görünümümüz nasıl ona bir bakalım. Evet, Nadara-Watson indikatöründe de günlükte artık tepe noktalara gelmiş vaziyetteyiz. Buraları aşamaz değil, üzerine de aşabilir. Aşamaz diye düşünmemek lazım. Bu bir gösterge değildir arkadaşlar. Üzerine aşıp tekrardan bu kanalın içerisine giriyorsa o zaman düşüş bekleriz. 4 saatlikten bir bakalım. 4 saatlikte bir ufak düzeltme bekliyoruz biliyorsunuz. Evet, 4 saatlikte biraz daha mesafemiz var şöyle 10.000 seviyelerine kadar. Nadara-Watson indikatörümüzün üst seviyesinde bir mesafemiz var. Belki bir ilk 4 saatlik periyotta şöyle 10.000 seviyelerine kadar ilerleyip ondan sonra bir düzeltme de gelebilir arkadaşlar. Tabii tekrar söylüyorum, bu düzeltmenin böyle ciddi bir düzeltme olmasını beklemiyorum. Ufak bir düzeltme bekleyip ondan sonra yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Şöyle 9800 seviyelerine kadar falan gelebilir arkadaşlar. Veyahut da işte 9760 seviyelerine kadar belki de sarkabilir. Evet, şimdi dolar bazlı grafiğimizden bir bakalım. Evet, dolar bazlı grafiğimizde bakın 4 saatlikte Cuma günü itibariyle alfa trend indikatörümüz ala dönmüş vaziyette. Güzel. Fakat bakın burada daha önce geri döndüğümüz bir seviye var. 306 dolar seviyesi. Şuraya yatay bir çizgi çekelim. Bu 306 dolar seviyesinden tekrar dirençle karşılaştığını görüyoruz arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğimizde. Yani şu anda VIX Fix indikatörümüzde de bir uyumsuzluk görüyoruz. Dediğim gibi ilk etapta bir geri çekilme yaşanabilir. Bu dolar bazlı grafikte de gözüküyor arkadaşlar. Günlükten bakalım. Evet, günlükte de bakın daha önce dirençle karşılaştığımız seviyeye gelmiş vaziyetteyiz.
dediğim gibi buralardan ufak bir düzeltme yaşayabiliriz. Bu seviyeler geçildikten sonra ise böyle 313 dolar diyelim. 312.92 dolar gözüküyor. 313 dolar diyelim kabaca. 313 dolar seviyelerine doğru yükselişlerin gelmesini bekleriz. Şimdi bu yükseliş beklediğim yeni hisseye geçmeden önce daha önce 11 Nisan tarihinde videosunu çekmiş olduğum ve yükseliş beklediğimi söylediğim 4 tane hisse vardı arkadaşlar. Bunlar Turkcell, Pegasus, TAV Havalimanları ve Türk Hava Yolları. Bunlarda durum nedir? Şöyle bir bakalım. Mesela Turkcell hissesinde başlayalım. Evet, Turkcell hissesinde videoyu çektiğim tarihte 75.95 seviyesinden alım yapılabileceğini söylemiştim arkadaşlar. Ve şu anda 79.10 seviyesindeyiz. Şöyle baktığımızda işte %4.37'lik bir karlılık durumundayız. Bu arada şunu söyleyeyim, bu 4 hisse için de o zamanki çektiğim videodaki seviyeler günceldir, hala daha geçerlidir. Videoyu izlememiş olan arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Pegasus'a bakalım. Evet, Pegasus'ta da 865.5 seviyesinden alım yapılabilir demişiz arkadaşlar videomuzda. Ve şu anki seviyemize baktığımızda %12'lik bir karlılık görüyoruz ve hedeflerimize ulaşmış vaziyette arkadaşlar. TAV Havalimanlarına bakalım. TAV Havalimanlarında da alım yapılabilir olarak gördüğümüz seviye 206 seviyesiydi. Şu anda 217.1 seviyesindeyiz. Burada da karlı durumdayız. Şöyle baktığımızda %5.88 karlı durumdayız. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nda da videoyu yaptığımızda seviyemiz 305'miş ve şu anki seviyemiz 317 arkadaşlar. Burada da baktığımızda Türk Hava Yolları hissesinde %3.91 karlı durumdayız ve 326 hedefimiz var. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi hem mali tablolar analizini hem de teknik analizini yapacağımız hisseye. Bu hissede hem kısa vadeli olarak hem de uzun vadeli olarak güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu hissemiz Ereğli. Şuraya ekleyelim. Evet, Ereğli hissesini ekledik. Fakat teknik analize geçmeden önce bir mali tablolar analizi yapalım hep birlikte. Şöyle başlayalım arkadaşlar şuradan. Ben verileri daha önce Ereğli'nin bilançosundan almıştım arkadaşlar. Şöyle birlikte bakalım. Öncelikli olarak cari oranımıza bakıyoruz. Cari oran birden büyük olması beklenir arkadaşlar. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme durumunu gösterir. Yani birden yüksekse işletme kısa vadeli borçlarında iyidir. Bu borçları kolaylıkla ödeyebilir anlamındadır. Ve Ereğli'de oranımız 1.5, gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz arkadaşlar. Asit test oranına bakalım. Bu oran neyi ifade ediyor? İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır arkadaşlar. İşletmenin kısa vadeli borçlarının nakit ve süratle paraya çevrilebilir değerlerle karşılanabileceğini gösterir. Birden küçük olsa bile stok devir hızı yüksekse olumsuz sonuç verilmemelidir. Evet, burada bizim değerimiz birden küçük fakat stok devir hızımızda bir problemimiz yok. Dolayısıyla burada da olumsuz düşünmüyoruz. Şimdi nakit oranına bakalım arkadaşlar. Nakit oranı neyi ifade ediyor? Nakit oranımız işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişlerinin durması ve alacakların tahsil edilmemesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin altına düşmemesi arzulanır. Bizim burada oranımız 0.26. Gayet güzel, bir problemimiz yok. Şimdi mesela alacakların devir hızı oranına bakalım. Ticari alacakların bir hesap döneminde kaç defa tahsil edildiğini gösterir. Burada bizim baktığımız hesap dönemi yıllık bilanço, yani 12 ay. Burada bu şirketin 8.22 çıkmış arkadaşlar. Yani kabaca 1,5 ayda bir alacaklarını tahsil edebiliyorlar. Çok da böyle uzun bir vadede çalışmıyorlar. Finansman kaldıraç oranına bakalım. Finansman kaldıraç oranımız ne ifade ediyor? Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını isterler. Oranın büyük olması öz kaynakları oranla yabancı kaynaklardan daha fazla yararlandığını gösterir. Şimdi burada oranımız %38. Güzel arkadaşlar. Öz kaynakların aktif toplamına oranına bakalım. Burada uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi arzulanır. Oranımız %62. Yani şirketimiz uzun vadeli borçlarını ödemekte de zorlanmıyor. Şimdi finansman oranına bakalım. Mali bağımsızlık oranı. Oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması
işletmeyi alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Bizim burada oranımız 1.61 gayet güzel, herhangi bir problemimiz yok. Borçların maddi öz varlığa oranına bakalım. Burada da oranın birden küçük olması istenir. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması istenir. Burada da oranımız birden küçük, 0.64 gayet güzel, bir problemimiz yok. Şimdi kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı. İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Üretim işletmelerinde oranın %30'dan fazla olmaması istenir. Bizim oranımız %29. Burada da bir problemimiz yok. İç kaynaklar, otofinansman oranı. İşletmenin elde etmiş olduğu karın ne kadarını işletme sermayesini artırmakta kullandığını gösterir. Oran ne kadar yüksek çıkarsa işletmenin durumu o kadar iyi sayılır. Burada bizim oranımız %266 gayet güzel. Dönem varlıkların öz kaynakları oranı. Öz kaynakların ne kadarlık kısmının aktifle duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir. Birden küçük olması istenir. Oranımız 0.91. Gayet güzel, bir problem yok. Duran varlıkların devamlı sermaye oranına bakalım. Duran varlıkların ne ölçüde uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranın mutlaka birden küçük olması istenir. Burada da oranımız 0.79. Herhangi bir problem yok. Maddi duran varlıkların öz kaynakları oranına bakalım. Maddi duran varlıkların ne ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiğinin saptanmasında kullanılır. Oranın birden küçük olması istenir. Burada da oranımız 0.76. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Öz kaynakların amortisman oranına bakalım arkadaşlar. İşletme ortaklarının işletmeye yatırdıkları sermayenin karlılığını gösterir. Burada oranımız %2. Burada sıkıntılı arkadaşlar. Burada o oranı beğenmiyoruz. Fakat işletmenin mali durumunu beğeniyoruz. Şu an karlılığını beğenmiyoruz fakat mali durumunu beğeniyoruz. Borçlarını ödemede herhangi bir problem görmüyoruz. Dolayısıyla yatırım yapılabilir bir şirket olarak görüyoruz. Ereğli şirketinin de zaten bilmeyeniniz yoktur. Bu dönemde karlılığı iyi çıkmamış olabilir ama önümüzdeki dönemlerde tekrar karlılığı iyi çıkacağını düşünüyorum. Zaten ülkemizde de tekel gibi düşünebiliriz arkadaşlar Ereğli firmasını. Brüt kar oranında da oranımız %10 çıkmış durumda. Orada da çok beğenmiyoruz. İşletmenin ana faaliyetlerinden elde ettiği karlılık yüzdesini gösteriyor bu. Faaliyet karına baktığımızda da oranımız %9. Burada da çok beğendiğimiz bir oran değil. Net kar oranında %3 çıkmış durumda. Bu da çok hoşumuza gitmedi arkadaşlar. Yani kısaca şöyle baktığımızda işletmenin mali durumu iyi fakat son bilançoda karlılığı kötü gözüküyor arkadaşlar. Fiyat kazanç oranımıza bakalım. Burada fiyat kazanç oranımız 27.22 çıkmış durumda. Fiyat kazanç oranı neyi ifade ediyor? Yatırımcıların şirketten elde edeceği her bir TL kar için ne kadar ödeme yapacağını gösteriyor arkadaşlar bu bize. Bu 27.22'ymiş. Sektör ise 20.41'miş. Piyasa değeri bölü defter değerine bakalım. 0.73 çıktı. Yani hisse senedinin piyasa fiyatı ile muhasebe defterini karşılaştırmak için kullanılır bu oran. Birden küçükse şirket ucuzdur, hisse ucuzdur arkadaşlar. FD bölü FAVÖK'e bakalım. 7.68 çıkmış. Burada da ortalama 5.14 arasında olması isteniyor. Burada da oranımız 7.68. Güzel, bir problem yok. FD bölü net satışlara bakalım. Bu da ne kadar küçükse şirketin büyüme potansiyelinin o kadar çok olduğunu gösterir. Burada da oranımız 0.97. Küçük bir oran, gayet güzel arkadaşlar. Büyüme potansiyelimiz var. Evet, şimdi teknik analiz kısmına geçelim. Evet, Ereğli hissesinde günlük grafikte alfa trend indikatörümüz ala dönmüş durumda arkadaşlar. Aynı zamanda günlük Kaufman hareketli ortalamamız 41.57 seviyesinde. Bu seviyenin de üzerinde bir kapanış yapmış oldu. Gayet güzel. Şurada da bir direnç seviyemiz vardı. 41.96 seviyesinde. Bu seviyenin de kırmış oldu. Artık buradan Ereğli hissesinin yükselişini bekleriz. İlk etapta 43.82 seviyesi ve sonrasında 45.28 seviyesi var. Buralar geçildikten sonra 48.34 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Burası da geçildikten sonra 51.25 seviyelerine doğru yükselişler bekleriz. Fakat asıl burada hedefimizi şöyle haftalık grafikte göstermek istiyorum arkadaşlar.
Evet, haftalık grafikte Ereğli hissemizde şöyle uzun zamandır süre gelen bir regresyon trendi var arkadaşlar. Bu regresyon trendi içerisinde fiyatımız hareket etmeye devam ediyor. Bakın 11 Ekim 2021 tarihlerinde regresyonun diplerine gelmiş. 7 Mart 2022 tarihlerinde regresyonun üstlerine gelmiş. Sonrasında tekrardan burada regresyonun dip tarafına gelmeden 18 Temmuz 2022'de regresyonun dip taraflarına daha ulaşmadan tekrar yükselişe başlayıp hatta Şubat 2023 tarihlerinde regresyonun üstüne doğru da aşmalar gerçekleştirip sonrasında tekrardan regresyonun dip taraflarına doğru gelmiş. Mayıs 2023'te. Sonra tekrardan Eylül 2023'te tekrar regresyonun üst kısmına ulaşıp tekrar bir dip yapıp Kasım 2023'te sonrasında Şubat 2024'te tekrar bir zirve yapıp geçtiğimiz haftalarda da işte Nisan'da da tekrar regresyonun dibine gelmiş durumdayız arkadaşlar. Buradan desteğini almış ve buradan yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamızda 41.77 seviyesinde, bu seviyenin de üzerinde kapanış yapması güzel. Önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki belki birkaç ay içerisinde gidebileceği seviye olarak, hedef seviyesi olarak 55.95, yani kabaca 56 diyebiliriz. 56 seviyelerine doğru yükselişlerin gelmesini beklerim. Aynı zamanda bu hissemizi ucuz hisseler stratejimize göre de topluyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Burada da 25 Mart 2024 haftasında alımımızı yapmışız. Hemen o stratejiye de şöyle hızlıca bir geçelim. Williams stratejimize. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu stratejimize göre -90 seviyesinin altında kapattığı haftalarda toplama yapıyoruz, biliyorsunuz. Bu arada bu stratejiyi izlememiş olan arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada en düşük seviyelerden, en ucuz seviyelerden toplamamızı yaptık. Şu anda da kâra geçmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde yükselişlerin devamını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.